Gün 63. Hemen linki hazırlıyorum. Bismillah. Evet Arzu Hanım linki paylaşabiliriz. Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. En son kaldığımız yer Gap Year'in bir tarafıydı. Bir tarafını beraber bitirdik. Öteki tarafını ise biz sizden sonra yaptık, hazırladık. Ortayı çalışmadık. Olduğu gibi doğal bıraktık. Şimdi ise artık biraz hazırlanalım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan. Arzu Hanım. Hoş bulduk hocam. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Yağmur Hanım hoş geldiniz. Hoş Yusuf bulduk Bey hocam, hoş geldiniz. sağ olun. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsın Yusuf? İyi. Mikrofonun yok mu? Yok hemen Vay. şöyle. Buyurun efendim. Evet, Yusuf nasılsın? İyiyim. Pekala teşekkür ederiz. Evet bugün büyük bir ihtimal kursun son günü. Yani güzel başladık, güzel bitireceğiz inşallah. Pekala. Arzu Hanım biyemiz bitti parçada. Yeni Bize biye yine bir keseceğim. 3,5 santimden devam edin. Aynen Tamam 3,5 santim sağa sola overlocklu olsun temiz olsun. Şimdi ise şöyle kameramızı çeviriyoruz. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi işe odaklanacağız. Bugün inşallah kursu bitireceğiz. Şimdi hemen şöyle bir kenara alalım. En son o biye aparatında yaşadıklarımızdan sonra şöyle bir hazırlık, biyelerimizi yine elimize hazırlayalım. Sonra bakalım. Şöyle bir görelim Arzu Hanım ne yapıyor. Yusuf Bey. Evet Arzu Hanım'ı şu anda 3 veya 3,5 santim ikisi de olur. Biz 3,5 santimden ilerleyelim. Şöyle bir görelim. Evet 3,5 santimden çizimini yapıyor. Tamamdır. Şimdi Arzu Hanım siz bunu kesin. Makas mı? Hemen Ben makas alayım ayarlayalım. Arkadaşlar nasılsınız? Kamerayı biraz yükseltin ya. Evet nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Artık kursumuzun son gününe geldik. Her şey yolunda. Alıştık, öğrendik. Neler öğrendiğimizde inşallah bu bölümde kısa kısa kesitler olarak sizlerle paylaşacağız. Evet. Arzu Hanım 3,5 santimden biyelerimizi hazırlıyor. İstersek etrafına erkenden overlock çekeriz. Hatta bir tane daha kesebilirsiniz. Bence kesin. Ne olur ne olmaz. Tedbir amaçlı lazım olabilir. Biz de bunu overlock'unu çekelim. Evet Arzu Hanım yine siz 3,5 mu yaptınız bunu? 3,5 yap. Pekala. Buyurun. Biz de overlock'unu işlemini bitirelim. Arkadaşlar ses ve görüntü sizlerde nasıl? İyi mi? Memnun muyuz? İyiyse lütfen yazın ses ve görüntü için. Evet erkenden bir yere kullanacağımız şey değil mi? Siz de Ben onu onu ayarlayın. hazırlayayım. Bana yetiştirin. Şimdi istersek sevgili arkadaşlar şöyle bir tarafını yatıralım. Hani Orhan Ütüde Kırsak'tan Orhan mı? Orhan Bey mi söylemişti? Evet. Orhan hani Ütüde Kırsak daha iyi olmaz mı diye. Evet. Orhan Bey'in fikrini de şöyle burada bir görelim. Olabilir yani.
Diyelim ki ütü de kırdık. Değil mi? Orhan. Diyelim ki ütü de kırdık. İki taraftan da kırıp hazırlayabiliriz bu arada. Bilginiz olsun. Yani ne diyorum? Şöyle alttan ama baleni göstermek istemiyorum. Burası çatıldıktan sonra bu kırım belki dar kalabilir. Baleninden geniş kalabilir. Yok. İnşallah bir şey olmayacak. İnşallah. Ağzınıza hayır açın ya. Evet. Biz burada çalışıyorduk. Hazır biletimiz burada. Evet arkadaşlar bu parçadan hemen bahsetmek istiyorum. Bu şekilde de biletleri takmış olduk. Hemen bunu bir çıkartalım. Onu da çıkartalım. Bileti nasıl diktik? Onu da hatırlatalım. Ve görelim. Bence çok güzel bir parça. Evet aldık. Evet Arzu Hanım. Efendim Biz hocam. buna askılığı dikmedik. Evet, o sökülüp arasına sıkıştırılacak. Ben buna diktim hocam. Pekala verin bakalım. Bakalım nasıl sökülüp tekrardan kaç santimden dikmiş onu da bir görelim, emin olalım. Şuradan bir yerden dikmiş. Burası tamam. Her şey yolunda. Pekala. Arzu Hanım. Heyecanlı mısınız Arzu Hanım? Çok heyecanlıyım. Ben de çok merak ediyorum bitişini. Nasıl duracak? Ben de çok merak ediyorum. Bozacak mıyız? Dilek Hanım'ın hayallerini gerçekleştirebilecek miyiz? Vesaire. Evet, şuraya bir zigzag atmak zorunda kaldım. Çünkü normalde içini dikmemiz lazım. Ama bunu buraya dikeceğim ki sağlam olsun. Evet. Böyle diktim bıraktım. Tabii ben şu kenarları kirletmemek istemedim. Şöyle bir görün. Şöyle ortadan gidip dikiş atmadım. Kenarlarını attım. Tertemiz şu anda oldu. Tabii daha iyi olabilirdi. Ama anlaştık. Daha iyisi böyle olabilirdi. Yani böyle olması gerekirken biz bir tanesini unutmuş olduk. Beraberce suç ortağıyız. Pekala. Arkadaşlar bunun tersinde şöyle hemen bileklerini alalım. Bunda kaç tane varmış sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. 15 tane bileti buraya dikmemiz gerekiyor. O da ne diyoruz? Nereden takılmışsa 15 15. Hemen alalım. Şuradan takacağım. hocam. 15 değil mi eminiz? Evet. Saymama Size gerek var mı? Dilerseniz sayın. Siz tedbir seversiniz işi. Sayacak sağlam mısınız almayı. hocam? Saymayacağım. Bu defa olmayacak. Pekala. 15 dedik. Bu sonu patlatmayalım. Tamam. Yok saymadım. Şeye dikkat ettim sadece. Gerçekten saymadım yani. Şimdi şeyi alalım. Biyesini alalım bunun. Arkadaşlar önce hazır biritimizi yerine diktik. Hocam, Şimdi- sizin katladığınızı mı boş? Şu bu boş olanı alalım. Bunu da getiriyoruz. Bunun üzerine şöyle dikiyoruz. Artık bunları öğrendik. Usta oldunuz. 9. sezonda daha iyileri bizi bekler. Şöyle bunu da şöyle dibinden dikiyorum. Devam ediyorum. Bakın. Hiçbir özellik yok. Bu arada ellerimde hep boya olmuş. Çalışmalar, detaylar. Ellerim hep boya. Şu anda. 9. sezon hazırlıkları hala devam ediyor. Çok Evet. güzel. Şunu da böyle aşağıya kadar aldık. Bakın bir özellik yok. Aldık bunu buraya diktik. Şimdi ise buraya istediğimiz dikme balenimizi getirip şu şekilde yanından dikebiliriz. Önemli değil. Şuraya dikiyoruz. Şu şekilde. Düz. Bir özellik yok. 9'da bunun daha farklısını göreceğiz. Bu gepiyer dikmenin, hatları oluşturmanın aslında 5 dakikada mümkün olduğunu, aslında hatları dikmenin 5 dakikada mümkün olduğunu göreceğiz. İnşallah. Şöyle. Tamamdır. Komplesini onu da alabiliriz. Evet, böyle paylar bıraktık. Şimdi bunu
Şu şekilde bakın. Bunu bu şekilde aldık, hazırladık yani. Böyle çevirip bakın çevirdik ve içine attık. Sonuç bu. Temiz alacağız. Şimdi dikişlerini yapalım. Şöyle bakın yaklaşın. Şu şekilde dikilecek. İstersek böyle de dikebiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun şöyle dipten ama biz kirletmek istemiyoruz. O yüzden bunu çevirip şöyle kapatıp üzerine bunu takla attıracağız. Aldım ve taklayı attırdım. Pekala. Buradan hemen başlıyorum. Aldım, çevirdim ve işi bitiriyorum. Bence çok güzel. Akıcıydı her şey. Uzun soluklu bir süreç geçirdik. Ama bence bilgiler kaynadı yani. Bayağı bilgiler kaynadı. Şöyle. O dikişi kaydırdık burada. Ne kadar güzel. Makine yeni arkadaşlar. Makine yeni olduğu için şöyle bir kaydırma yaptım. Müthiş bir şey. Evet. Buna dikkat edin. Dikkat edin. Ben de dikkat edeceğim. Kaymayı yaptık. Pekala. Bundan sonraki süreç arkadaşlar şöyle yüzüne baktığımız zaman evet balen düzgün olmalı. Yani bu hatlar düzgün çalışmalı. Bunları daha dikkatli dikersek böyle temiz alırız. Bunları dikkatli dikmişim. Bakın geldik. Son parçada burada bir kaydırma yaptık. İçten balen kaydı. Bu yüzden böyle oldu. Şimdi Arzu Hanım makasınızı alayım. Şöyle. Bunları tamamladık. Şimdi sevgili arkadaşlar. İhtiyacımız olan şu iki parçanın yani şu iki parçanın dikilmesi. Şöyle. Yani hem sağ var burada hem sol var. Şu parçalar ikisi birbirine dikilecekler. Şimdi ise bunları şöyle bir alalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. İşe yoğunlaştım. Selam veren arkadaşlar geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi bunu hızlıca dikiş payını kollamadan bir dikelim. Bakın. Dikiş payını kollamadan dikelim. Yine de yarım santim iyidir. Bilginiz olsun. Yarım santim en fazla. Böyle diktim. Şimdi istersek hazırlamış olduğumuz parçamız var ya hani şu son parça. Hatta Arzu Hanım bunu böyle bir ütülesek çok daha iyi olacak. Şöyle bir ütüleyelim bunu. Yatırayım mı? Yok yok yatırın fark etmez. Tabii yatırın. Sağ sol fark etmiyor. Onu Yo, böyle burada açın. Siz açın bir ütüleyin onu. Hadi bakalım. Bir ortası rahatlasın. Evet bu seviyede arkadaşlar isterseniz balenlerinizi kaplayabilirsiniz. Bunun bin bir türlü fikri var. Bilginiz olsun. Yani al, çevir, tak falan bir sürü konusu var. Ancak dilerseniz de farklı bir yöntemle de gidebilirsiniz elbette. Ben şimdi bunu bakın. Ben şimdi bunu böyle inciden dikebilirim. İçinden balenimi geçirip devam edebilirim. Veya böyleyken ben bunu bakın şimdi. Yaklaşın yanıma. Ben bunu istersem de getiririm. Şuraya şu şekilde oturturum. Bakın şimdi beraberce çözeceğiz. Buradan oturturdum. Başlıyorum aşağıya kadar. Bunu buraya dikiyorum. Tam ortaya gelecek şekilde. Dikkatli olun. Evet, böyle. Bunu da şuraya oturtuyorum. Biraz kaydırdım. Evet. Gayet kolay bir şekilde ilerliyorum. Aşağıya kadar devam edelim.
Her derste farklı bilgi. Aslında yapılabilirliklerin ne kadar çok olduğunu anlıyoruz burada. Tekniklerin ne kadar fazla olduğunu anlıyoruz. Şimdi bunu da şöyle güzelce tamamladık. Şimdi dilerseniz bunu şöyle kapatabilirsiniz. İstediğiniz genişlikte. Bakın içine balen koymadan da yürüyebilirsiniz. Ne demek istiyorum? Arzu Hanım şunu bir keselim. Şunu alalım buradan. Tamamdır. Bunlarla işimiz kalmadı şimdilik. Buraya bir bakın. Şimdi isterseniz bunu bakın söylüyorum, tekrar ediyorum. Kimileri içine balen takar, çevirir, kimileri tünel yapar, boru yapar, içinden biri baleni geçirir, sonra devam eder. Kimileri böyle yapar, çok teknik var. Hepsine saygı duyuyorum. Ben de işte şimdi şu anda dilersem, bakın, dilersem bunu balen genişliğinde buraya dikebilirim. Bakın, tertemiz. Umuyorum ki anlatabildim. Umuyorum ki anlatabildim. Şöyle ortadakini de şöyle bir yatıralım içindeki parçasını. Tamam. Şimdi temiz olacak her taraf. Bunu da alıyorum. Buraya olmaz mı Arzu Hanım? Oldu bile. Değil mi? Oldu. Tabii. Bu da bunun bizim beraber görmüş Farklı bir olduğumuz alternatif. katlamanın farklı bir tekniği. Böyle de olur. Ama size 9. sezonda göstereceğim şeye hepiniz şaşıracaksınız. Gepiyer dikmenin bunun saten olup olmaması önemli değil. Şu hatları oluşturmanın aslında 3-4 dakikayı geçmeyeceğini, bakın şaka gibi. Size Gepier'in 9. sezonda aslında 3-4 dakikayı geçmediğini göstereceğim. Olur mu? Evet hocam olur. Şunu yapmanın 3-4 dakika olduğunu düşünün. Yani şaka gibi. 9. sezonda hem kalıpları var hem de yapımının kolaylığı var. Şimdi gelelim bunu istersek şu anda balen dikeriz. Buraya çeviririz. İstersek bunu aynen böyle devam ettirebiliriz. Bakın şu şekilde. Alalım bunu. Bismillah. Başladım. Bakın kolay. Tek taraf yatırarak ilerliyorum. Çok kalın dikiyorum şu anda. Makineye alışkın değilim. Bu benim makinem değil. Arzu Hanım. Evet hocam. Etkisi oluyor değil mi ya? Oluyor. Ayak da bir tuhaf geliyor bana. Ben de hep Ben de tekerli. kullandım. Birazcık şey bana da değişik geldi. Benim değil çünkü. Dikişler kayıyor. Biraz daha yumuşak bu benim makinemden. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar bakın böyle dikimi yaptınız. Tamam. Şimdi alalım şeyi. Bu kurtarır mı? Kısa mı keser? Kısa kısa kalır. Şunu alalım. Hiç yorulmayın. Gelin buraya. İsterseniz dikme, isterseniz geçme balen fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Şu şekilde şunu bir takalım. Şimdi bana kesin buradan. Sıfırdan kesin hatta. Sıfırdan. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu biraz aşağıya itekleyelim. Yukarıdan biraz boşluk kalsın. Kırılma payı deriz biz buna. Burada biraz boşluk kalabilir. Çok az. Tamamdır. Biz bunu yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar gelelim sağ tarafından da bu işi artık sabitleyelim. Bunun kalınlığı, inceliği size kalmış. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Yahu Sirupa'da mı çalışsaydım bu? Elimi gerçi alıştıktan sonra sorun yok da alışana kadar. Evet. Hocam bir de kumaşı kırdınız ya biraz geniş kısa. Ha, yok sorun yok. Bunda sorun yaşamayın. Şimdi bunu bir ütüleyin Arzu Hanım. Şöyle tersinden düzünden bir ütüleyin görün. Düzünden ütüleyin. Şekil alsın. Evet. Üstüne vurayım mı hocam? Yok bırakın. Sorun. Ya da vurun. Yok vurmayın. Başlayın. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Pekala arkadaşlar bu şekilde istersek buraya tombul olan geçme baleni de takabilirdik. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlarım bu seviyede bir çalışma var. Dilerseniz bu çalışmada bizler globu bağımsız büstiyeri yani bu gepiyeri bağımsız şekilde biyeleyebiliriz.
Niye böyle bir şey söylüyorum? Bu iki parçayı üst üste getirdiğimiz zaman yerlerinin temizlenmesiyle uğraşmamıza gerek kalmaz. Burayı biyeleriz, komplesini biyeleriz ve işi bitiririz. Sonra globu da her şey bitmiş olur. Sadece birbirine entegre etmek kalır. Biz buraya dikiş paylarını verdik. Şimdi gelin şunları bir temizleyelim, düzeltelim. Varsa bir yerde sıkıntı temizleyelim. Şöyle bir bakalım. Şimdi Arzu Hanım, bizim elle yapalım diyelim bunu. Pekala, el ile yapalım. Şöyle bir bakalım. Var mı bir eksik? Evet, göremiyorum. Fazlalığa da baktım, yok. Şimdi bunun altının bir ihtiyacı var. Bunun da var. Evet, şöyle bir görelim. Alt ve üstü komple temizleyip sonra globa yükleyeceğim. Şöyle bir alalım. Verin bakalım bana o katlı biyeyi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Az önce bir katlanmış olan bir biyemiz vardı. Onu da burada şu anda işe yarayacak. Tamamını yapayım mı hocam? Şuraya kadar yapmışsanız. Yapabilirsiniz. Yapın, bence lazım olacak. Evet, katlamayı hemen tekrardan görelim beraberce. Çok kalın yapmayın ama. Sizin yaptığınız gibi ilerlemeye çalışıyorum. Tamam, anlaştık. Bak konuş. Şimdi hızlıca alalım. Arkadaşlar buradan sonraki bu tekniğe dikkat edin. İşi kolaylaştıralım, zorlaştırmayalım. Elimizde olan şu parça. Bunun ne yapacaksınız? Bunun böyle olduğunu düşünelim. Bakın elimizde böyle yüzü böyle duran bir parçamız var. Biz bunun şu şekilde, bakın şöyle elime parçamı aldım, şöyle bir görün. Bunun bu şekilde buraya dikilmesi, dikildikten sonra şu temiz katlı yerin dönüp bunun üzerini kapatmasını istiyoruz. Mantıken öyle istiyoruz. Pekala hocam, daha farklı bir yolu var mı? Dönmesini istemeden, böyle tutup dönmesini istemeden direkt olarak böyle de yapmamız mümkün. İkisi de olur. Biz ne yapalım? Şimdi ikinci yolu tercih edelim beraberce. Bunu buraya tertemiz şekilde böyle bir dikelim. Olur mu Arzu Hanım? Olur hocam. Oldu bile. Bence oldu. Pekala. Ne yapıyoruz? Sağlık. Teşekkür ederim. Ne yapıyorum? Ben bunu buraya bu şekilde dikiyorum. Şimdi her yeri temizlemiş olacağız. Şimdi şurayı şu şekilde. Bakın bu kolay yol. Arzu Hanım, ne kadar kolay? Çok kolay. Pratik. Bu kolay olan yol. Şöyle. Tamamladık. Bunu böyle diktik. Hemen makası alalım. Buradan keselim. Artık burada biraz da uzun kesin yani. Birkaç parmak mesafe bırakın. Aynı işlem nereye lazım? Buraya lazım. Değil mi? En kolayından. O zaman buraya da aynı işlemi yapalım. Erkenden şu işlemlerimizi bir bitirelim. Şöyle. Rahat, kolay. Normalde iki katla yapabiliyoruz bunları ama isteyen öyle yapsın, isteyen böyle yapsın. Fark etmiyor. Önemli olan burayı temizlemek işte. A kişi böyle temizlemiş, B kişi böyle temizlemiş, Ayşe Hanım böyle yapmış. Sorun değil. Önemli olan hedefe gitti mi, gitmedi mi? Bu çok değerli. Sonuç İşte illa benim bu yaptığımı yapacaksınız, böyle bir kanun yok. Bu bir fikir, bu bir teknik, bu bir yapım. Bunun üzerine nasıl koyarsanız ben razıyım. Sorun yok. Pekala. Buraya şöyle bir detay eklendi ve devam ediyorum. Tamam. Önce altı yapmamın sebebi dışını temiz istememle alakalı. Dikkatli olun. Şurayı da kesin Arzu Hanım. Buradan. Heh,
Evet. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Bu parçayı aldım. İşim bitti. Bunun şu anda bu şekilde bak bu kadar. Bu. Bak mis gibi tertemiz. Şimdi bunu alalım. Başlangıçtan başlayarak şöyle bunu temizleyerek bir gidelim. Bak. Bundan sonrası daha güzel. Direkt temizlik ve işi bitireceğiz. Şöyle kenardan işi tamamlayacağız. Kolay yani. Özellik yok. Rahatız. Burayı da tamamlıyorum. Bu transparan alanın yani şeffaf gibi görünen tülün cinsi Moda Market'te bulunan tom tül. Yine bayarslan.com'da var. Evet şu gördüğümüz parça. İçi böyle, dışı böyle. Anlaştık. Bazıları bunun içine balen de diker. Bazıları da dikmez. Özgürüz. Şu temiz sonucu aldık mı? Tamam. Şimdi hemen karşı tarafı da zaten hazırlamıştık. Bunu da şöyle kapatalım ve işi devam ettirelim. Bunu da yakında böyle elle falan uğraşma derdiniz kalmayacak. 9. sezonda inşallah. İnşallah. Böyle bir derdiniz olmayacak. O kadar rahat olacak ki siz bile inanamayacaksınız. Bu olay yani şu elle kıvırdım, çevirdim, yaptım, yok ütüde katladım falan yok olacak hepsi. Balen takmada her şeyde düz makinede balenle beraber kaplanması hepsini otomatik olarak yapacaksınız. 9. sezonda var. Sakın ha kaçırmayın. Orada 70 takım kalıp yok eğitimler, bilgiler çok farklı. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlarım hazırlanmış oldu. Pekala. Burada da şu anda gördüğümüz manzara bu. Bakın temizledik hepsini. Arzu Hanım keselim şunları veya kesmesek de olur. Şu sonları sadece kıvıracağım. Şöyle makası alayım. Çok fazla bu. Şuraya. Ona da bakayım. Şunu da yapalım. Şimdi bunu alalım. Bir defa katladım. 2. Ve bir zigzag bu işi bitirecek. Bu kadar. Gördük. Evet. Şimdi bunu da aynı işlemi yapalım. Arzu Hanım böyle kolay bekliyor muydunuz? Beklemiyordum hocam. Ya ben de hep sürekli teknik değiştiriyorum. Evet sürekli teknik gösteriyorsunuz. Sürekli değişiyor. Evet, Biz de bunu da- yenileniyoruz. Tamam bu kadar yeter. Bu bunu tutsun. Şimdi arkadaşlar önemli olan globu düzgün takmak. Bakın çok önemli noktalardan birisi globu düzgün takmak. Pekala hocam. Bunu nasıl yapacaksınız? Az önce gördüğünüz manzara var ya şurada gördüğünüz manzara. Aynısını burada yapacağız. Yani verin bana katlı parçanızı Arzu Hanım. Aynısını burada yapacağız. Şimdi burayı kesebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu keselim. Tamamdır. Şimdi makası bir daha alayım. Şöyle. Önemli detaylar. Bu daha dediğim gibi 9'da otomasyona geçiyoruz. Yani bu ürünü üretmek isteyen arkadaşlarımız tıkır tıkır yürütecekler. Hem kalıplarını alacaklar hem üretimini. Şimdi sadece bu da değil. Orada mevcut olan büstiyerler, bedenler, 12 farklı büstiyer, tesettürü var, açığı var, kapalısı var. Yani bu mesleği öğrenmek isteyen bir kursta uçmuş olacak. Şimdi bizim istediğimiz şey yine tekrar ediyorum burada. Eğer bu ise o zaman biz bunu içeride de değerlendirmiş olacağız, dışarıda da. Pekala hocam. Sen bu parçayı dışarıya mı getireceksin? Globe'u alalım. Globe'da dışarıya mı getireceksin, içeriye mi getireceksin? Biraz zeki davranalım. Bu süreçte
Alalım Arzu Hanım. Elimizde bir glob var. Tabii bu daha kaplanacak. Bu glob daha kaplanacak. Hocam sen bunu böyle dışarıya mı getireceksin? Yoksa bu içeride mi olacak? Yani glob mu gelecek bunun üzerine? Yoksa farklı bir niyetin mi var? Glob gelecekse o zaman içeriği temiz yapalım. Olur. Evet, Mantıklı. Glob gelecekse dışarıya içeriği temiz yapalım. Erkenden zeki davranalım. Eğer bunu yapmazsak bir sonraki adımda içeride de pis oldu ya. Tersi olmasaydı keşke. Bu bir mantık. Eğer buna bir hazırlık yapacaksak bunun dışını temiz, içini kirli. Bunda bir hazırlık yapacaksak bu içeride olacaksa bunun içi temiz, dışı kirli. Yani dikiş hatlarından bahsediyorum. Şimdi gelecek bu. Bunun üzerine oturacak ama daha bu aşamaya var. Arzu Hanım bunu size vereyim. Ben düşünceme göre belki glob dışarıda durabilir mi? Sanki glob dışarıda dursa daha güzel olur. Evet pekala. O zaman biz bu süreçte aldım, globu kıvırdım falan bunlarla uğraşmanın anlamı yok. Dediğim gibi 9. sezonda otomasyona dönecek. Şimdi ben geleyim. Diyeyim ki glob mu dışarıda olacak? Pekala. O zaman Benim tercihim. tamam size saygı duyuyorum. Glob dışarıda olacaksa gelin. O zaman bu böyle dikilip tamam. İçi temizlenecek. Evet yani aslında böyle dikilip bu içeriye dönecek. Mantık bu. Biraz burayı da şişman, tombul isterseniz bunu böyle düz dikmezsiniz. Bunu böyle dikersiniz. Sonra alırsınız bu tombulluğu arkaya çevirirsiniz. Biraz daha tombul ve gösterişli olur. O zaman ne yapıyoruz? Bakın burada benim 1 santimlik bir pay verdiğim bir yer var. Burası önemli. Şu dikiş hattı. Bunun aynısını bakın birini yapmışım birini yapmamışım size göstereceğim. İkisini de size göstereceğim. Şimdi şu böyle dursun. Ben diyorum ki burada benim 1 santimlik bir dikiş işaretime ihtiyacım var. Yani şu şekilde bir işarete ihtiyacım var. Yanlış yapmayayım diye. Şöyle döndüm. Bakın ne kadar güzel. Her şey yolunda. Mis gibi, bal gibi yani. Şöyle 1 santim dikiş payımı kollayarak buraya geldim ve dönüyorum. Tamam. Bu benim rehberim aslında. Şu gördüğünüz olay benim rehberim. Şimdi herkes bir teknikle çalışıyor ama şu anda burada ben bir şeyleri aslında değiştiriyorum. Hele 9. sezonda dediğim gibi sürekli söylüyorum reklam gibi oluyor ama reklam değil aslında gerçekleri söylüyorum. 9. sezonda bu olayın gepiyer dikmenin olayı mantığını yine ben hep ilkleri elhamdülillah bana nasip oluyor. Yine bana nasip olacak yani. Maşallah. Herkes aynı teknikle benzer tekniklerle gidiyor. 9'da bunu değiştireceğiz inşallah. Pekala gelelim tombul mu istiyoruz yoksa normal bir şey mi istiyoruz? Normal isteseydim sevgili arkadaşlarım bu sadece direkt olarak arkaya kaplansın diye ben getirirdim bunu böyle bakın. Getirir buraya şu dikişten diker sonra alır bunu katlardım. Anlaştık. Şöyle bu arada balen kalmış. Siz de bu ana bir şahit olun. Şu baleni indir aşağı. Şu balene şahit olun. Şurayı bir aldık. Pekala. Burada bakıyorum başka bu çıkıntılarda balen var mı diye. Evet buralar temiz. Burada bir sorun yok. Verin bakalım şimdi. Ben de şimdi bunu alıyorum. Buraya dikeceğim. Ama yine buradaki fazlalıklar beni biraz rahatsız eder oldu. Şöyle. Bakayım. Şu da var. Zaten dikiş hattım var. Benim rehberim o. Bunlar artık gitse de sorun yok. Tamam. Alalım. Düz mantıkla da gidebiliriz. Öbür mantıkla da gidebiliriz. Tombul isterseniz 2 takla atacak. Düz isterseniz tek taklada işi bitirin. Hemen geliyorum. Bakın. Hemen geldim. Bunu buraya. Şunun üzerinden biraz da burada payı bırakın ki daha garanti sonuç olsun. Bunu buraya hop bir dikelim. Tabii dikişi de kapatmaya, şu dikişi de kapatmaya dikkat edelim. Herhalde en rahatı budur Arzu Hanım. Evet hocam. Bir görelim bakalım. Sonuç önemli. Şu anda gayet rahat ve kolay ilerliyor. Biliyor muydunuz bu teknikle gideceğimi? Farklı değil mi? Farklı gidecekti. Sürekli farklı çalıştığınız için hocam insan tahmin edemiyor. Yetişemiyoruz. Pekala bunu ben bakın kolay bunu buraya bu şekilde
dikiyorum. Karar verdim ki bu globun altında kalacak. Kararım öyle. Bundan sonra da hep öyle de düşünebilirim. Ve geldim. Zaten tüm öğrencileriniz hocam her sezonda farklı bir teknik öğrendikleri için sizi peşinizi Evet. bırakmıyorlar. Burada da elhamdülillah. Burada ne yaptık? Hop. İlk çalışmayı erkenden yaptım. Hemen onu da alalım. Bakın. Yetmeyecek şu an hocam. Kısa kalmasın. Bunu da hiç durmadan buraya bir dikelim. Her biri farklı bir teknik, farklı fikirler. Evet, bunu da buraya aldık ve 9'da buluşuyor muyuz? Arkadaşlar yazın lütfen. 9. sezonda buluşuyor muyuz? Biliyorsunuz 9. sezona Moda Market ortalama 1 milyon lira yatırım yaptı. Burada şahitler de var. Evet. 9. sezonun yatırımı ortalama 1 milyon artı malzeme. Malzemeden konuşmuyorum bile. İşte burada harcanacak veya tüketilecek malzemeleri söylemiyorum bile. 9. sezon ile alakalı ihmal etmeyin. Arzu Hanım'la görüşmeyi ihmal etmeyin. Şöyle bunu devam ettirirken de artık Arzu Hanım'ın iletişimini artık biliyorsunuz. Oradan ulaşın, ön kaydınızı yaptırın. Çok az kaldı. Kurbandan hemen sonra başlıyoruz. Sakın ha kaçırmayın. Yani ortaya çıkmaya başlayınca pişmanlık başlayabilir. 9. sezon kalıp zengini, hediyeleri var. Yatırımı büyük. O yüzden yatırım büyükse beklenti de büyük tabii ki. İşlem de öyle olacak. Bismillah. Evet arkadaşlarım. Aslında bu Bunu- kursun çok büyük bir avantajı kalıplar hocam. Evet 70 Yani takım kalıp. 70 takım kalıba hem eğitimini alacağım hem de 70 takıma 8.000 TL'ye sahip olacağım. Bence büyük Şaka bir gibi fırsat. değil mi? Şaka. Yani gerçekten Şaka gibi, şaka gerçekten şaka gibi ama gerçekten böyle bir şey olacak. Ve bakalım. Şimdi arkadaşlar bunun ne yaptık? Dışarıdan bu manzarayı gördük. Gayet güzel. Şimdi istersem ben bunu içeriden temiz müşterime göstermek istiyorum ya hani şunu. Hani içeriden müşterim şunu bir görsün diyorum ya. Bu globun içeriden olacak olan hani hep merak ederiz ya. Ya bu içeriden de temiz dışarıda da temiz. Evet. Bu iş nasıl oluyor? Öyle bakın tekniğini gösteriyorum şu anda. Bu tamamen budur. Bakın. İçeriden görülmesi gereken manzaraya ben karar verdim. Dedim ki böyle olsun efendim. Böyle olsun. Kararı ben vereyim, doğru vereyim, sağlıklı yapayım. Bunu da böyle içeriye vermiş oldum. Beklemiyordunuz değil mi Arzu Hanım? Beklemiyordum. Aslında 9. sezonda verilecekti. Ama hediyemiz olsun. Erkenden neler göreceğimizi, nelerin değişeceğini, daha profesyonelleşeceğini buradan anlamış olalım. Mavi Gip yerde de farklı çalışmıştım. O daha farklı. Evet. Evet. Şimdi ben bunu bakın burada tamamlamış oluyorum. İç temizliğe önem gösterdim. Bunu tabii dışarıdan da temiz, içeriden de temiz yapabiliriz ama iki katlarla uğraşmak istemiyorum. Ama bunu dediğim gibi 9'da otomasyonu alacağımız için bunlar şu anda artık bana mutluluk veriyor. Özleyeceğiz. Özleyeceğiz bu teknikleri. Evet, bunu da kapattım. Ve aldığım sonuç ise bakın bu oldu. İçeriden temiz bakın yaklaşın yanıma. İçeriden temiz. Dışarıdan ise normal. Ancak biz ne yapacağız? Globun bu defa dışından temizini verince tek dikiş ile hem içeriden temiz hem dışarıdan temiz alacağız. Evet. Pekala. Bunu tamamladım. Bakın askısı tamam. Bunu da hemen şöyle tamamlıyorum hızlıca. Mutlu oldunuz mu Arzu Hanım? Çok mutlu oldum. Ellerinize sağlık hocam. Yağmur Hanım siz de mutlu oldunuz Evet. galiba. Evet pekala. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Yağmur Hoca tek mutlu olan Arzu değil ki ya. Ben de mutluyum hocam. Evet. Bence öğrenciler de şu anda çok Evet. mutlu. Her şey yolunda. Bence süper. Süper bir süreç. Dikiyoruz. Temiz olarak bırakıyoruz. Dediğim gibi istersek içeriden de dışarıdan da kıvırabilirdik. Ben herkesin çok rahat yapacağı bir şey öğretmeye çalışıyorum. O yüzden bunu değerlendirebilirsiniz. Benden söylemesi ve tamamdır. Pekala. Burada gördüğümüz manzara bu. Şimdi ben bunu şu anda burayı tertemiz kapatabilirim. Bakın. Şurayı tertemiz kapatabilirim. Her tarafı temizler, hazırlığımı yapar, işi bitiririm. Yani diyorum ki aslında ben bunu şöyle
alayım. Buraya bir zikzak atayım. Bakın şimdi. Hani glob gelecek ya. Sorunum yok. Korkmuyorum da. Glob gelecek. Aa, kaydı. Ama yine de bir daha bir şansımı denemek istiyorum. Yani iyi. Şimdi bunu burada yapmıyorum. Bakın burada acele etmiyorum. Bunu da yapacağım. Temiz. Ya nasıl güzeliz? Çok güzel. Nasıl rahat ve güzeliz yani. Evet, şimdi Organik kurs. Boşuna Evet. demiyorlar hocam. Doğal her bu kursta şey gerçek. her şey olabilir. Her an her şey değişebilir yani. Süper. Şimdi tamamladık. Evet Ben sevgili bu arkadaşlar. ortasını da Şimdi yok. Bir dakika. Önce bunu bir temizleyelim. Tamamdır. Şimdi sizin dediğinizi burada da yapabiliriz. Pekala içten mi dıştan mı? Bence bunda ikisi de olması gerekiyor. Bunda evet. Yani sayılması gerekiyor çünkü oraya efendim bir işlem gelmiyor. şöyle. Bunu açın o zaman bana. Ütü de açın. Hızlı yetiştin hemen. Koşun görelim bakalım. Bizi neler bekliyor? Şimdi daha globda işlem var. Globda da yapacağız bunu. Geldik. Şimdi bunu aldık. Süpersiniz. Ne yapıyoruz? Bunu buraya şöyle 1 santim de bu arada bunun dikiş payı var. Sonra başımıza bela olmasın. Kısaltalım o zaman. Yarım santim bunu küçültelim. Vallahi bir gitti galiba ya. Sanki bir gitti. Neyse 0,6. Sanki fazla gitti yine. Evet şöyle şuraya şunu yerleştirelim. Altından şöyle yarım santim kadar derinlikte dikelim bunu. Olur mu Arzu Hanım? Olur hocam. Şöyle yarım santim buradan aldım. Bu defa az önce bahsettiğim çift takla da attırabilirsiniz dediğim konu tam olarak bu. Bakın. Gelecek hem içeriden hem dışarıdan temiz olacak şimdi. Bakın. Katladım. İnşallah yeter. İnce 3,5 buraya dar geliyor Arzu Hanım. Buna 4,5 lazımmış. Evet bunu da şimdi burada temiz olarak alıyorum. Biz bir 3,5'tan kestik. 4,5 muymuş Arzu Hanım sanki? Sanki. Çift katta 4,5 evet. Evet şimdi ben bunu da yapıyorum. Tertemiz işi bitiriyorum. Pekala. Glob gelince yeri hazır olmuş olacak. Bu. Evet. Oldu. Oldu. Ellerinize sağlık. Pekala. Evet. Bunu da aldım. Aldım. Tamamdır. Bunu da böyle kıvırabiliriz. Ya çok güzel oldu Arzu Hanım ya. Gerçekten güzel. Resim gibi yaptık yine maşallah. Maşallah. Nasip eden Allah'a şükürler olsun. Evet, her şeyin sahibi olan değerli Rabbimiz, her şeye gücü yeten Rabbimiz bize bu ilmi verdi. Ona huzurunuzda da teşekkür etmiş olayım. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Evet şunu da şöyle dikmeye çalışıyorum. Dikmeye çalışıyorum hala. Hala dikmeye çalışıyorum. Bekliyorum hocam. Oldu. Bunu da yapalım. Oldu. Pekala aslında işin %90'ı Bitti. bitti. Temiz sonuç. Şunu yakında bütün bu sistemini içine balenlerin de otomatik olarak dikilebileceği veya yerleştirilebileceği bir sistem 9. sezonda geliyor. İsterseniz transparan olsun, şeffaf, isterseniz saten olsun. Her yerine temiz alacağımız yeni bir döneme geçiş yapıyoruz. Pekala şunu gördük. Şöyle bir alalım sizi. Ya Arzu Hanım, ipsiz bir manken rica ediyorum. Rabia Hanım siz de verebilirsiniz. İpsiz bir manken. Arkada Gold boş renk bir bir- manken. Bak karşıda görüyorum, karşıda. Karşıda var, karşıda. Ha o da olur. Süper, süper, süper.
Arzu Hanım hadi ilgilenin. Yardımcı olun. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi bismillah şunu bir görelim. Ne yaptık, ne ettik, ne gördük veya bizi ne bekliyor? Hadi Arzu Hanım. İğneleyin. Şunları bir görelim. Hocam burası aşağı düşün. İyice oturtturun düzgünce. Arka biraz açık kalacak 4-5 santim kadar. Evet. Öyle ayarlandı. Şimdi iğnelediniz. Pekala. Biraz daha şurası çekilecek. Şu üst taraf biraz daha alınacak. Arkadaşlar burayı da görün. Şuraları bir iğneleyelim. Şöyle ütüsünü de yapacağız. Bu içeriden tamamen yükseltmeden Arzu Hanım. Çok yükseltmeden. Biraz rahat bırakın bana. Şu üst tarafı gerin. Kaldırmadan geriye doğru geleceksiniz. Tamam mıyız? Tamam. Tamam. Oldu. Şu anda oturdu. Sadece bunu ders amaçlı gösteriyorum arkadaşlar. Normalde bu kadar uğraşmayız. Al dik bitir işi hemen hazır yaparız ama eğitim olduğu için bu güzelliği göstermeden olmuyor. Şimdi bunu şuraya bakın. Bunu buraya takalım. Şuraları da iğneyle gerin. Biz de Arzu Hanım'ın iğnelerinden biraz çalalım. Geldim hocam. Çalmayın iğnelerimi. Burası da tamam. Şurayı biraz germek istiyorum Arzu Hanım. İğneyi alayım. Alın. Evet, arkadaşlar görün burayı. Şurada iğneyi de alın. Tamam. Tamam. Gelin bakalım. İğneleyin. Şunu da bırakmıyorum. Bırakın siz elinizi şey yapın. Pekala. Gapier'imizin Globe takım öncesi veya daha farklı fikirleriniz de olabilir. Saygı duyuyorum. Globe takım öncesi hazır. Yani aslında bütün parçayı tertemiz olarak alalım. Etkilendim. Her ne kadar sürekli yapsam da etkilendim. Kırmızıyı da iyi seçmişiz değil mi Arzu Hanım? Evet. Mankene doğru. Evet. Gold kırmızı. En son altını da yapacağız. İşi patlatacağız beraberce. Yani çok güzel. Zoom'u kullanın. Tam böyle buhardan uzak tutun. Evet. Şimdi aslında ürünümüz bu şekilde hazır. Keşke altını da dikseydik. Temiz olarak buraya taksaydık ve işi bitirseydik. Ama Bunu bakarken alt üyesinde yaparız hocam. yani şu anda tamam pekala Globe sürecine bir geçelim beraberce. Arkadaşlar şimdi Globe sürecine geçelim. Bizler geçen derslerde hatırlarsınız. Geçen derste yani Globe'un kalıbını nasıl çıkartacağımızı gösterdik. İstersek şöyle alttan da bir dikiş olabilirdi. Bu bir teknik. Farklı farklı teknikler olabilir. Ben de şu anda diyorum ki benim her bir takımım Arzu Hanım hızlıca şunu alıp çatmanızı istiyorum. Yani ben size böyle hazırlayacağım ya da hepsini böyle hazırlayalım beraberce. Bu arada buradaki şu çıkıntıyı yerseniz daha düzgün oturma ihtimali var. Kalıp böyle çıkıyor ama bakın söyleyeyim ben size. Kalıp böyle çıkıyor ama şunu yerseniz çok daha temiz. Bakın şurada bir çıkıntı var. Çok daha temiz bir sonuca gidersiniz. Arzu Hanım ben yardımcı olayım mı? Karıştıysa. Evet bu böyle. Karışmamış. Bu böyle. Bu da böyle. Nerede bunun obje? Ha, tamam. Bu böyle. Bu da mı?
Evet. Çiftler. Şimdi bunun karşılığı nerede? Aynısı. Şu. Onun da bunun. Hangisi? Bu böyle mi? Evet. Pekala. Böyle. O öyle. Tamam, size güveniyorum. siz de Arkadaşlar bakın. ben bakmadan devam edeceğim. Güveniyorum. Zaman harcamak istemiyorum. Bozulursa Arzu Hanım yaptı. Olursa ben yaptım. Hemen iğneleri alalım. Bence bir daha bir bakın. Korktunuz mu? Yani onu oradan alıp şey yaptık. Bence sanki biraz bir hata korktu. olabilir. Sanki biraz korktu. Evet arkadaşlar. Biz burada şu anda bunu böyle gerdik. Şunu da dediğim gibi şu fazlalığı biz kalıpta bunu çıkartıyoruz ama bunu yersek daha iyi bir sonuç çıkıyor ortaya, bilginiz olsun. Yoksa burnu sivri çıkıyor glopta ve çirkin bir manzara oluşabiliyor. Pekala. Tamamdır. Şöyle bir bakıyorum. Yani her halükarda bu iş olur. Şimdi arkadaşlar eğer buna herhangi bir tela, parça veya paça telası istiyorsanız diktikten sonra da yapabiliriz. Öyle yapalım. Bir çatalım bunu, sonra bir görelim. Şimdi biz de bunu hani buradan biraz yedik ya, şurayı görüyorsunuz. Şurada bir fazlalık var. Kalıbın güncellenmesi gerekiyor aslında. Hemen bunu yarım santime düşürerek dikelim mesela. Şöyle çatalım bunu. Bu bir. Pekala hocam. Bunları gloplara geçirmenin kolay bir yolu var mı? Bilmem. Kendime sorup kendim cevap veriyorum. Galiba olabilir. Galiba bunları gloplara kolay dikmenin bir yolu olabilir. Galiba. Öyle tahmin ediyorum. Pekala. Şunu. Temiz işçilikle istiyoruz tabii ki. İnşallah dar gelmez de başarıya gideriz. Dar gelirse bir daha kesmek zorunda kalabiliriz. Yani böyle heyecanlar da oluyor. Şimdi arkadaşlarım elimizde böyle iki parçamız oldu. Tamam. Bu dikiş gevşekmiş ya. Adım ayarı da büyükmüş. Şunu hemen küçülttüm 2,5'a. Şu arkadaşlar yani şöyle görünmesi rahatsız etti. Bu tarafa geçeyim. Şimdi burayı tekrardan bir dikelim. Yani daha iyi. Bir de iğne kalın geldi biraz gözüm ama yani takılmayacağım. Getireyim mi? Yok. Şimdi Arzu Hanım, Efendim. globumu getirin bana. Tabii biz bakın arkadaşlar, bazı arkadaşlarımız yapıştırma kullanırlar, tela kullanır, bir şey kullanır. Aslında mantıklı. Tek seferde ger, bu işten kurtul mantığı var. Şimdi biz ne yapalım? Mesela spor bir dikiş mantığında önce bir karar verelim. Ya da önce bir paça telamızı getirdi Arzu Hanım. Az önce bahsettiğimiz. Şimdi bu iki takıma paça telalarını bir uygulayalım. İstersek, tabii bu bir zorunlu değil ama yaparsanız da daha iyi olur arkadaşlarım. Bunu isterseniz globa uygularsınız bu paça telasını. Dilerseniz de bunlara uygularsınız. Ama glob daha garantidir. Benden söylemesi, kardeş tavsiyesi. Bunu da globa hemen uygulayalım. 2 tane globumuz var. İçeriden hemen alt kısım yeterli olacaktır bu arada. Şöyle bakın. Şu şekilde şunun içine yapıştıralım. Tamam. Tutmadı mı? Tutmadı. Tuttu. Tamam. Pekala. İçlerine şöyle parça parça da olur. Az önce ben çevirerek biraz yordum kendimi. Böyle
Yat. Pardon. Tamam. Şimdi bunun yine dış tarafına da aynı şekilde işlem yapabilirsiniz. Dediğim gibi buna da yapabilirsiniz. Bakın buna da yapabilirsiniz, buna da yapabilirsiniz. İşlem bir de bunun şöyle şu alanına bir yerleştirelim. Yani şuraya. Ufak. Hem ikisini de görmüş olun ne yaptığımızı. Ama onu da verin. Evet, bu aşamayı da böyle görmüş oldunuz. Pekala. Bizler yok dışını yapmayacağız. Sadece örnek olarak çalıştık. Şimdi ben bunu Arzu Hanım siz yine o birilerini böyle üstte yerleştirin. Bir makinede dikebilirsiniz. Ben burada bir devam ettireyim. Hatta siz de gelin benim yanıma. Bir görelim. Şimdi arkadaşlar, gerçi buradalar. Onları da halledeyim. Verin bakalım. Bir dakika bunları bir bitirelim. Hızlıca. Şimdi hızlı bir çevirme. Umuyorum ki kısa gelmez. Onun tedbirini almadık. Umuyorum ki bizi üzmez. Bakın. Aynı şekilde Paçatelası hazırlayayım mı hocam bunu? Tel alayım mı? olabilir. Şimdi biz bunun içerisine bakın telayı yaptık. Dışını yapmadık. Şimdi elimizde iki tane parça var. Bu iki takım. Şöyle şunları açalım. Diyorum ya umuyorum ki kısa gelmez. Tedbirini almadım bu yapacağım işlemin. Umuyorum ki kısa gelmeden bizi üzmeden tamamlanır. Evet. Şimdi bizim burada bir spor dikiş yapacak mısın, yapmayacak mısın? Yani bununla ilgilenecek misin diyor aslında. Şimdi göreceğiz beraberce. Erkenden bu dikişi yapmak ister misin? Şunu açıp şu ortaya çıma mantığını buraya yapacak mısın? Yukarıya doğru ve aşağıya doğru fark etmez. Şu dikişi yapacak mısın? Veya şöyle diyelim, bunu yüzünden de görebiliriz. Aşağıya veya yukarıya, bu size kalmış. Buradan yapalım. Buraya ikinci bir spor dikiş veya çıma mantığında burayı bir yürütelim. Erkenden düşünelim. Doğruyu beraber yapalım. Şimdi burası da tam olarak bize bunu verdi. Evet, 9. sezonda çok farklı bir süreç bizi bekliyor. Şimdiden aslında anlaşılmış oldu. Farklı hazırlıklar var. Evet, şundan bahsediyorum. Bunu yapmak istiyor musunuz? Veya bunun yanına bir dikiş daha atmak ister misiniz? İkinci bir dikişi de yapmak ister misiniz? Size kalmış. Nasıl isterseniz. Şimdi ben de buna da yapacağım. Alta doğru. Umuyorum ki boyut yeterli gelir. Aksi halde bizi üzecek. Çünkü dönüş hesabını sanki yapmayı unuttum ben. Sanki unuttum yani. Evet. Şimdi burada ikinci bir dikiş çok güzel oturdu. Şöyle bir görmek istiyorum. Yine çok güzel ya. Hocam ya. Ben de sandım ki olmadı. Şimdi arkadaşlar bizim bunun böyle olmasına bir dakika Arzu Hanım. Bizim böyle olmasına, bunun da böyle olmasına ihtiyacımız var. Bunun böyle olmasına, bunun da içeriden aynı şekilde durmasına ihtiyacımız var. Yani güzel bir çalışma yapmaya ihtiyacımız var. Şimdi sevgili arkadaşlar, istersek bunu böyle sabitleyebilir, etrafını biyeleyebiliriz. Bu bir yol. İkinci bir yol,
Bunun böyle kalması, bakın yaklaşın. Bunun böyle kalması, tekniğe bakın, çok basit. Bunun böyle durması, bu çıkar, bunun üzerine döner. Bu böyle döndükten sonra bu gelir globa dikilir. Tam globa sıfır şekilde dikilir. Sonra birisi içeride düz kalırken birisi böyle dönüp üstünü kabuk gibi, ceviz gibi kaplar. Yani ben diyorum ki önce eğer hocam sen bunu dikersen kurtulursun. Bak şimdi. Hepimiz bir dikkat edelim. Olur mu Arzu Hanım? Olur hocam. Şimdi bunun Bir de böyle dikelim ki hepimiz bir kurtulalım. Çünkü oynamasın yani. Tamam. Bunu da alırım. Hop. Buna sabitlerim. Oldu sanki Arzu Hanım. evet. Sanki. Sanki oldu. Bunu böyle oturturum. Gelirim bunu globa dikerim. İstersen buradan istersen içeriden fark etmiyor. Hemen bismillah şunu bir görelim. Sanki oldu Arzu Hanım. Sanki Merak başardık değil mi? ediyorum. Sanki istediğimizi aldık. Sanki başardık. Pekala. Böyle bunu aldım. Buraya dikiyorum. Kolay. Çocuk oyuncağı. Tabii eğitim veren de çok önemli. Şimdi anlatan da önemli. Biraz keyifli ve mutlu anlatması gerekiyor. Şu anda olumlu anlatması gerekiyor. Yani çok önemli bir şey. Şimdi bunu da kapattık. Ben herkese şöyle yapıyorum. Aslında bu kimse bir şey bilmiyor veya ben kendimi anlatır gibi ben bir şey bilmiyorum. Bilsem de bilmiyorum. Bana bilmeyeceğim gibi anlat veya bana anlayacağım gibi anlat. Tam benim anlayacağım mantıkla bana anlat. Yani hiçbir şey bilmeyen birine nasıl anlatırsınız? Tane tane. Adım adım, adım adım. Ha bilen kişi geliyor. O ayrı. Hayırlı olsun. Pekala. Arkadaşlar, globun içinden böyle bir dikiş yapınca bunu çevirdiğimiz zaman şöyle, tüh ya. Vallahi yine güzel oldu. Bak. Kaplamanın güzelliğine bakar mısınız? Ne üstte dikiş var, Evet. hiçbir şey yok. Rahat. Ne yapalım şimdi? Alalım bunu böyle artık germelerini yapıp jilet gibi oturan kolay teknikler ile şu globun güzelliğine bakın. Şimdi bunun şu şekilde bir iğnelemesini yapayım ben. Bakın. Şimdi şeyde yaptık ya paça terasını. Az sonra ısıyı yesin artık Yapış. kımıldamaz yani. Bak. Sanki çok beğendiniz değil mi Arzu Hanım? Çok beğendim gerçekten. Evet. Germe rahat oldu. Tabii 9'da böyle bu kadar da uğraşmayacaksınız. Öyle söyleyeyim. Evet, bismillah. Sanki herkes çok beğendi. Beğenenler kalp bırakabilir mi yoruma? Beğenenler yoruma kalp bıraksınlar. Yani şu gergin manzaranın sonucunu, şu globun sonucuna bakar mısınız? Ha, az önce bahsettiğim hani bir pay vardı ya. Dedim ya hani kalıbını da çıkartsak burada bir fazlalık çıkıyor. Eğer onu kalıba göre gitseydik, tecrübem olmasaydı şurada bir tepe olurdu. Kırışıklık ve oturmayan, bizi hepimizi üzen çirkin bir manzara. Ancak ben kalıbımı da güncellemem gerekiyor. Yani şu. Şu fazlalık, evet. Şu fazlalığı almasaydık bizi üzerdi. Ne yapalım? Şimdi bunu şöyle tamamlayalım. Tecrübe Evet. Çok tecrübe pahalı. çok büyük. pahalı yani. Şimdi Yani burada siz öğrencilere direkt olarak balığı vermiyorsunuz. Balığı nasıl tutacaklarını öğretiyorsunuz. hem balı veriyoruz Evet. hem İlk nasıl önce tutacaklarını da. tutacaklarını öğretiyorsunuz. Evet arkadaşlar, globumuzun son duruşu bu muntazam manzara. Bunu aynı şekilde içeriye de gerebilirsiniz. Yani bunu rahatla bırakabilirsiniz. Veya şöyle şuradan bir zikzak da atabilirsiniz. Tutar bu, onu bilginiz olsun. Ama dilerseniz de şunun ortasına bir iğne. Aynen öyle. Böyle ortadan bir iğne. Bakın elimle tuttum burayı. Ortadan bir iğne atarak, hatta iki iğne atalım. Şöyle kumaşımıza da zarar vermeden aldım bunu. Böyle taktım. Şuraya da bir tane daha iğne takalım. Ya çok güzel oldu. Memnun kaldım. Tüh ya gene bozuldu. Tüh ya. Evet, Dilek Hanım var. Biliyorsunuz herkes artık Orası tanıyor. Şey oldu. Ee, Şunu bir çıkarıp tekrar takalım. Gel. Şurası. Önce şunu bir bitireyim bence. Evet, şunu alayım, bana iğne verin.
Şu globun içine şu şekilde takalım. Ne kadar oldu zaman? 1 saat. 65. Tamam, sormadım, vazgeçtim. Ne? Buradakini sormadım. Yani sessizce içinizden bakıp okumanız daha uygundu bana. Vazgeçtim, sormuyorum. Pekala. Şurası şöyle. Şimdi bu iğneyi çıkartabilirim. Ve bunu buraya oturtabilirim. Verin bakalım Arzu Hanım. Şu çelik iğne verin bana. Şu çalışmaları. Şöyle bir yedirme olacak. Zararı yok. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, bunun şöyle başlasın. Şu şekilde dışarıdan yapalım hatta bunu. Şöyle şu sıfırdan bunu bir kaplayalım. Çok önemli bir hamle daha yapacağız. Bunu buraya düz dikimini yaptık. Kendimizi sağlama aldık. Şimdi globda sona doğru geldik diyebiliriz. Evet. Şimdi iğneleri çıkartın Arzu Hanım. Onur sökün. Komple. Siz bunun çuvasını çekin. Yok yok, bitirelim onu. Tamam. Şimdi. Sizce ne olacak? Bence çok güzel bir şey bizi bekliyor. Evet Arzu Hanım, bunun bana globunu yemeden düzgün, doğal bir overlock'unu rica ediyorum. Dilersek de buna şimdi biz bir ısı vursak, hatta öyle yapalım. Bir ısı vursak şekli bile değişecek gibi duruyor. Evet, şöyle bir görelim. Evet. Aldığımız manzara içeriden bu. Göğüs için çok rahat bir zemin. Dışından ise çok gergin, temiz bir manzara. Buyurun Arzu Hanım. Bunu bir ayarlayın. Zaman yaklaşıyor. Hadi ders bitecek. Tam dikişe yaklaştırın iğneyi. Evet. Dikişe yaklaştırın. Arzu Hanım. Globu komple temizleyin. Yani globa sıfır gidin. Yani globu almamaya çalışıyorum. Evet. Globa sıfır gidin. Pekala. Alalım şimdi bunu. Tamam arkadaşlar.
Globumuz burada. Pekala bundan sonraki aşamada ne yapacağız? Aslında biraz görünür oldu. Ama hala bu nasıl montalanacak bilmiyoruz. Elimizde bu parçalarımız var. Ve bir karşılık globumuz var. Aynı şekilde bunu alıp yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun üzerinde göstersem mi diye. Evet, şunu şuraya bırakıyorum. Arkadaşlar 9. sezona hazırlanın. Bu bölüm normalde burada biterdi. Ama bunu burada bitirmiyorum. Şu Vatka olarak geçici olarak görevini yapsın. Bunu bakalım bir sonraki dersimizde nasıl montalayacağız? Nasıl temiz bir sonuç çıkacak? En son bitiş daha bitmedi. Alt biyesi işte göğüsleri tam oturumu var vesaire. Yarın aynı saatte bir sonraki dersimizde inşallah 8. sezonun bitişi, 9. sezonun inşallah bayramdan sonra da başlangıç için son cümleleri söyleyeceğiz. Her şey iyi olacak ve bu detayların ve çok daha fazlasının serilerinin yani 70 takım kalıp ne demek biliyor musunuz? Dev atölyelerin bile 70 takım seri bu sektörde 70 takımı çok enderdir. 70 takım seriden bahsediyorum. Yani şöyle düşünün bu büstiyerler, V büstiyerler, transparanlar, tesettürler aklınıza gelecek bir sürü büstiyer ve çeşitleri ve fazlası. Bunun yanında etekler, boydan komple etekler, pile etekler yani aklınıza gelemeyecek teknikler. Bunun yanında boydan abiyeler, 7 parça balıklar, kalem etek balıklar, üst, alt ve kemerli balıklar ve bunların hepsinin seri olduğunu hayal edin. Ne kadar değerli bir şey çıkacağını, 9. sezonda sizlere neler verileceğini ve kapınıza adresinize kadar bu kalıpların gönderileceğini, bu hizmeti de Bayarslan'ın başaracağını, bütün her yerin kalıplarla doldurulacağını, en heyecanlısını benim Allah'ın izniyle başardığımı da göreceksiniz. Sizleri seviyorum. Bu dersi burada kapatmak istiyorum. Artık bu burada dursun. Bir sonraki aşamada bakalım bizi neler bekliyor. Bunun devamında artık bu büstiyerin bitimini 8. sezonun kapanışını da beraber yapacağız. Evet Arzu Hanım. Efendim hocam? Gelin gidiyoruz. 9. sezona gidiyoruz biz Pekala. arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet Yağmur Hanım. Buyurun hocam. Süpersiniz. Ellerinize sağlık. Kamera woman'imiz Gerçekten biliyorsunuz. Sizin sayenizde hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Emek Görüşmek verdiniz, üzere. sağ olun. Çok sağ Allah olun. razı Kamera olsun. bakarak konuşun ya. Utanıyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Pekala arkadaşlar görüşürüz. Arzu Hanım kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Allah'a emanet Allah'a olun. emanet olun. Yakında yeni bir arkadaşımız da olacak. İnşallah umuyorum ki her şey güzel olacak. Kendinize çok iyi bakın ve ben kendime dönderdim. Dersi burada kapatıyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki derste 8. sezonun kapanışı ve yeni sezonun son konuşması. Yani Kendinize iyi veda bakın. zamanı. Süperiz. Sayımız 200'ü çoktan geçti bilginiz olsun. Hedef çok daha fazlası. Evet, tüm esnaflara, tüm sektöre şimdiden hayırlı olsun. Güzel günler bizi bekler. Son cümlemiz bizden birisi, bizden iyisi. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.